Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere piyasadaki en uygun fiyatlı araç kameralarından biri olan Miyako 1S araç içi kamera inceleyeceğim. Son zamanlarda birçok farklı model veya marka araç içi kamera inceledim. Özellikle de videolar, yorumlar kısmında biliyorsunuz ki bundan daha ucuz, çok uygun fiyatlı, daha düşük bütçelerde alabileceğiniz bir araç içi kamerası bize öner dediniz. Ben de bu videoda sizlere işte Miyako 1S'i tanıştıracağım. Şu anda alabileceğiniz bence en uygun fiyatlı, fiyatına göre de en yetenekli araç içi kameralarından biri. Araç içi kameralar bundan 3-4 sene önce sadece ön tarafı kaydederdi. Son 1-2 yıldır hem ön hem arka kamera olarak geliyordu. Şimdi arkadaşlar ise artık işler değişti. Miyako 1S'ti hem ön hem iç hem de arka kamera, yani toplamda 3 adet kamerayla geliyor. Özellikle de bakın burada taksi sürücüleri veya arabasına yolcu alan kişiler için fazlasıyla işe yarayabilecek bir kamera olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde bakın uzun bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Araba içerisindeki diğer kişilerin de hal, hareketlerinin durumunu rahatlıkla kayıt altına alabileceğiniz bir kamera. LCD ekrandan aynı anda 3 kameranın görüntüsünü izleyebiliyorsunuz. Arka kamerasını ise isterseniz aracın içine, isterseniz de dışına olacak şekilde iki farklı montaj avantajınız da var. Ve en güzel özelliklerinden biri ise bundan kat kat daha pahalı olan kameralarda biliyorsunuz ki sadece arka kayıt kamerası olarak geçiyor. Ama Miyako 1S'te ise isterseniz içine çıkan geri vites müşürüyle beraber de bunu geri vites kamerası olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani bir park sensörü kamerası görevini de görebiliyor. Daha videonun başında bakın birçok farklı özellik saydım ve bu özellikleri gerçekten çok uygun fiyatlara yerine getirebiliyor. Şimdi gelin bir kamerayı kutusundan çıkaralım. Kutu içeriğine, detaylarına bakalım. Ardından bir de aracın da bunun kurulumunu yapalım. Ondan sonra da sizlere tüm yol görüntüleri ve performansını paylaşayım. Ürünün kutusu gördüğünüz gibi bu şekilde. Kutunun içerisinde araç kamerasının kendisi, bir adet çakmaklık girişli USB Tip-C çıkışlı güç kablosu, bir adet arka kamera, son olarak da vantuzlu kamera tutacağı çıkmakta. Kameraya yakından bakacak olursak gördüğünüz gibi ön kamerası burada. Arka kamerası, yani hareketli olan kamerası ise gördüğünüz gibi iç mekana bakan bu kamera da burada. Bu şekilde bakın ikisinde farklı açı ayarları mevcut. Yan kısmında bakın bir tane resetleme butonu var. Mikrofonu alt kısmında konumlandırmışlar ve bir de SD kart yuvası mevcut. Üst kısmında ise Type-C girişi ve arka kamera AV portu mevcut. Burada bakın vantuzlu kısma monte edeceğiniz alan. Alt kısımdaki butonlar ise çalıştırma butonu, yönlendirme butonları ve menüyle tabii ki de onaylama butonları da mevcut. Ayrıca bu fiyat bandında park kablo kiti de desteklemesi bu kamerayı diğer kameraların daha da önüne çıkartıyor. Ön taraftaki kamerası 1080p Full HD çözünürlüğe sahip, f2.0 diyafram açıklığıyla geliyor ve 170 derecelik bir geniş açı mevcut. İç taraftaki kamera ise HD çözünürlüğe sahip ve 120 derecelik geniş açı sayesinde ise arabanın tüm iç mekanını rahatça kayıt altına alabiliyor. Araç kamerasına bir güç girişi verdik. Gördüğünüz gibi bakın iç mekan kamerasının bu şekilde bakın açısını ayarlayabiliyorsunuz ve ekranın şu kısmında da onu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yönlendirme butonlarından istediğiniz kamera açısını da burada ekrana yansıtabilirsiniz. İsterseniz sadece iç mekanı, isterseniz arka kamera, isterseniz de ön kamerayı burada, hatta üçünü de aynı anda bu ekran üzerinde görebilirsiniz. Küçük bir ekran yapısı var ama gene burada rahatlıkla bunları görebiliyorsunuz. Döngü kayıt özelliği bu kamerada da mevcut. Hafıza kartınızın hafızası dolduğunda geçmişteki kayıtları silerek burada devam edecek şekilde tüm döngü kayıtlarıyla burada tutabiliyorsunuz. Uygulama üzerinden de desteği de var. Harici olarak da tabii ki de tüm bu SD kart içerisindeki kayıtları uygulamadan direkt telefonunuza da istediğiniz yerde aktarabiliyorsunuz. Dahili mikrofonu sayesinde sesli kayıt özelliği de mevcut. İç mekandaki tüm sesleri de rahatlıkla tabii ki de bu kayıtlarınızı altına tutabiliyorsunuz. Bu ekran HD çözünürlükte gelmiş. 2.0 inç büyüklüğünde. Bu da size yeterli şekilde rahatlıkla burada tüm görüş açılarınızı mesela ayarlayabiliyorsunuz. Mesela arka kameraya çevirdim, ön kameraya çevirdim. Bu şekilde bakın bu ayarlamaları da yapabiliyorsunuz. Menü kısmına geçiş yapmak için birkaç saniye basılı tutuyorsunuz. Burada isterseniz bakın çözünürlük ayarını yapabilirsiniz. VGA'dan 1080p'ye kadar burada ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Görüntü kalitesini ayarlayabilirsiniz. Döngüsel kayıt özelliğini burada kapatıp ve ayrı şekilde dakika ayarında yapabiliyorsunuz. Bu kamerada dahili bir hareket algılama sensörü de var. Aynı şekilde G sensörü sayesinde çarpışma anında özel kilitli koruma altına alınmış kayıtlarda tutabiliyor sizleri. Hareket algılama özelliği bu şekilde bakın açık tutabiliyorsunuz. İsterseniz burada ses kaydı özelliğini de kapatıp açma özelliğiniz var. G sensörde gördüğünüz gibi burada hassasiyetini ayarlayabiliyorsunuz. Cihazdaki dil ayarları kısmından Türkçe seçeneğini seçebiliyorsunuz. Cihaz tamamıyla Türkçe desteği de var burada. Ekran tazeleme hızını falan ayarlayabiliyorsunuz. Wi-Fi ayarları kısmı var. Bakın burada Wi-Fi seçeneğini kapatıp açabiliyorsunuz. Wi-Fi'yi açık bulundurduğunuz zaman içinde çıkan QR kodu sayesinde hemen uygulamadan kurulumunu da yapabiliyorsunuz. Burada bakın zaten Wi-Fi ismi çıkıyor ve altta bir tane parola var. O parolayı hemen telefonunuzdan gireceksiniz. Telefonunuzdaki VDUR uygulamasından öncelikle giriş yapmanız gerekiyor. Artı butonuna basacaksınız. Burada yeni bir kamera seçeneğiniz var. Kameraya bağlanmak için öncelikle kendi telefonunuzun Wi-Fi'ından bu kameranın Wi-Fi'ine bağlanmanız gerekiyor ki ardından uygulama bağlantısını yapın. Bakın HX
330X diye çıkar. Kamera üzerindeki yazan parolaya gireceksiniz. Şifre bağlantısını tamamladık. Şimdi uygulama zaten cihazı otomatik olarak gördü. Evet, bağlantımız tamamlandı. İsterseniz buradan kaydı durdur başlat özelliğine bakabilirsiniz. Harici olarak fotoğraf çekebilirsiniz. GPS ve hız desteği de bu kamerada mevcut. Ayarlar seçeneği kısmından ise bu kamera üzerindeki yaptığınız tüm ayarları uygulama üzerinden de rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Kameranın montajı için vantuzlu ayağıyla kamerayı birleştirdikten sonra uygun açıyı burada kamerayı çalıştırarak rahatlıkla görebilirsiniz. Uygun açıyı belirledikten sonra vantuzlu cama sabitleyerek sıkıştırdığınız anda zaten güçlü bir şekilde cama yapışacak. Ardından yapmanız gereken artık arka kameranın kablosu ve isterseniz bunu geri vites müşürüne bağlamanız gerekiyor. Eliniz yatkınsa bunları zaten basit bir şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi iç mekana veyahut da dış plakalık lambasına da arka kamera montajını yapabiliyorsunuz. Eğer eliniz yatkın değilse de bir elektrikçi ustasından da yardım alarak rahatlıkla bu kabloların montajını yapabilirsiniz. Bu kameranın ön kamera performansından bahsedecek olursak 170 derecelik geniş bir görüş açısı var. Bu da sizlere aracın önünde oluşabilecek birçok farklı olayı rahatlıkla isterseniz kendi şeridinizde isterseniz yan şeritteki olayları bile rahatlıkla kayıt altına alabiliyor. Gece görüşü sayesinde sizlere karanlık havalarda bile kaliteli kayıtlar sunabiliyor ve rahatlıkla ister gündüz ister gece araç sürüşlerinizde başınıza gelebilecek tüm olayları kayıt altına alabileceksiniz ve bunu uygulama desteği sayesinde rahatlıkla telefonunuza da aktarabileceksiniz. İç mekan kamerasının açısı burada bir tık dar kalmış. Eğer ki sizi görsün istiyorsanız muhakkak kendinize daha yakın bir şekilde bunun montajını yaparsanız, yani mesela genellikle bu kameraları dikiz aynasının tam arkasına konumlandırırlar. Bu durumda araçtaki herkesi belki kapsamayabilir. Burada birazcık daha şoför tarafına doğru bir montaj yaparsanız rahatlıkla sürücüyü alabilir veyahut da dediğim gibi farklı taraf mesela yan yolcuyu mesela çeksin istiyorsanız o şekilde bunun ayarlamasını yapabilirsiniz. Çift taraflı bant değil de vantuzlu bir şekilde gelmesi aslında pratik bir şekilde aracın içerisinde yer değiştirmenizi de sağlayabiliyor. Eliniz biraz yatkınsa zaten kablo montajını rahatlıkla yapabilirsiniz. Sadece belki ekstrem işlemler için mesela bir park kablo kiti bağlamak isterseniz veya geri vites müşürüne bağlamak isterseniz burada tabii ki de bir ustadan yardım alabilirsiniz. Arka kamera performansından bahsedecek olsak arka kamerası tam eğer ki plakalığın orta kısmına konumlandırırsanız arka tarafı da rahat bir şekilde sizlere görüş açısına sağlayabiliyor. Eğer ki bunu iç mekanda camınızda kullanmak isterseniz de yine orta kısma konumlandırırsanız çok rahat bir şekilde aracınızın arkasında oluşabilecek tüm olayları kayıt altına alabilecek. Özellikle de aracında park sensörü olmayan kullanıcılar için fazlasıyla yardımcı bir kamera. Burada zaten görüyorsunuz 2 inçlik kamerası rahat okunabilir bir seviyede. Hemen geri vitese taktığınız anda direkt olarak aracınızı park etmek istediğinizde sorunsuz bir şekilde parkınızı da yapmanızı sağlayacak. Kameranın uygulama desteği de başarılı. A7 modelini de aynı uygulamayı kullanıyor. Buradan bakın istediğiniz şekilde farklı şekilde mesela kayıtlarınızı zaman çizelgeler arasında seçebiliyorsunuz. Korumalı kayıtlarınız vesaire olsun hepsini rahatlıkla telefonunuza aktarabiliyorsunuz. 2.4 GHz Wi-Fi bandında çalışan bu kamera belirli bir sürede mesela işte 3 dakikalık bir videonuzu yaklaşık olarak 2-3 dakikada telefonunuza indirmenizi sağlayabiliyor. Kullanma kılavuzunda 32 GB'lık bir SD kart hafızasından bahsedilmiş ama 128 GB'a kadar bu kamera hafıza kartı desteği verebiliyor sizlere. Ortalama olarak 3 dakikalık kayıtları genellikle 600 MB civarında oluyor. Eğer ki 128 GB'lık bir hafıza kartını kullanırsanız burada yaklaşık olarak sizlere 22-23 saat boyunca kesintisiz kayıt depolama hafızası sunabiliyor. 22-23 saat dolduktan sonra tabi döngü kayıt sayısı özelliğinde geçmişteki kayıtlarınız ama korumalı olmayan kayıtlarınızı silerek üzerine devam ediyor. Burada bakın G sensörün, çarpışma sensörünün etkileyerek koruma altına aldığı kayıtları kesinlikle siz silmediğiniz sürece bu kamera hafızasından asla silmiyor. Kutu açılışı kısmında çok fazla bundan bahsetmedim ama bu kamerada bir dahili batarya var. 200 mAh'lik bir dahili bataryası var. İsterseniz tabii ki de park kablo kiti ile beraber akü bağlantısıyla hiç bunun bataryasını kullanmadan sürekli olarak kayıt alabilirsiniz. Velev ki diyelim ki siz bunu kendi bataryasıyla kullanmak istiyorsunuz. İsterseniz harici bir powerbank bağlayabilirsiniz. Sabaha kadar kayıt altına alır. Diyelim ki powerbankınız da yok. Kamera sizi bu zahmetten de kurtarıyor. Kendi dahili bataryası sayesinde batarya süresi bitene kadar kayıt altına almaya devam edebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi şu anda mesela kameranın herhangi bir güç bağlantısı yok. Şöyle basıyorum. Bakın kendi dahili bataryası sayesinde rahatlıkla burada gördüğünüz gibi kayıt altına alabiliyorsunuz. Ayrıca uygulama üzerinden batarya seviyesini de burada takip edebiliyorsunuz. Uygulama ile ilgili son bir tane de özelliğinden bahsedeyim sizlere. Bence fiyatına göre de fazla bir özellik olduğunu düşündüğüm GPS özelliği. GPS özelliği sayesinde uygulama üzerinden size anlık olarak kaç kilometre hızında olduğunuzu ve konumunuzda rahatlıkla bu kamera gösterebiliyor. Yani genel olarak değerlendirecek olursak bence özellik yönünden fazlasıyla fiyatını hak eden bir malzeme olmuş.
Sadece bu uygun fiyat nereden geliyor derseniz de malzeme kalitesi konusunda tabii ki de bir tık daha diğer modellere göre aşağıda olduğunu düşünüyorum. Eğer ki daha premium bir model istiyorsanız Mieko'nun A7 modelini burada öneririm. ADAS sürüş sistemi gibi farklı tabii burada özellikleri var. Ama uygun fiyatlı olsun, benim günlük hayatta işimi görsün diyorsanız da bu kamera sizin fazlasıyla işinizi görecek. Ve bu kameranın 2 yıl boyunca garantili olduğunu da belirteyim. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Eğer bu ürünü satın almak isterseniz de açıklamalar kısmına şurada linki bıraktım. Buradan rahatlıkla güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz. Ayrıca bana destek olmak isterseniz de videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.